WordPress web sitem var ama bunu artık Cloud Code ile birlikte yönetmek mi istiyorsun? Cloud Code'u WordPress sitene bağlaman için 2 adet yönteme sahibiz. Bu 2 yöntemi şimdi anlatıyorum. Hemen başlayalım. Ben bunları anlatırken kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsun. Tabii ilk ihtiyacımız olan şey ne? Bir WordPress web sitesine sahip olmamız gerekiyor. WordPress'in admin paneline geldikten sonra buradan kullanıcılar kısmına gidelim ki REST API ile bağlama işlemine başlayabiliriz. Burada bir kendi kullanıcım varmış. Erdinç varmış. Bunu da verebilirim. Direkt buradan da yönetebilir Cloud ama yeni bir kullanıcı eklemek istiyorum. Ona özel olsun. Dilediğim zaman kolaylıkla silebileyim Cloud'u. Bir kullanıcı adı verelim. Bir e-postayı dümenden bir e-posta atayım şuraya. Diyelim parolanın hiçbir önemi yok. Parolaya zaten olmayacak. Kullanıcı bildirimi de gitmesin. Boş verelim. Burada tabii ki rolü önemli. Şimdi Cloud'a yönetici rolünü verirsem bunu bağlayacağım için bütün her şeyi yapabilir. Eklentilerimi görebilir, ekleyebilir, çıkarabilir, sayfalarımı düzenleyebilir tarzı. Bütün her şey sahip olur. Ama bu kadar detaylı bir kapsam vermeyelim diyorsak editör diyebiliriz, yazar diyebiliriz. Ama ben bu videoda Cloud'a yönetici rolünü vereyim ki neler yapabildiğini, nelere erişebildiğini görelim. Kullanıcı ekle dedik. Bu kullanıcıyı oluşturduk. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Sonrasında bu kullanıcıya girelim, detaylarına girelim. Burada aşağı tarafa kaydırdığım zaman uygulama parolaları çıkacak karşıma. Burada zaten detaylarını belirtiyor. REST API gibi etkileşimli olmayan sistemlerin aracılığıyla kimliğin doğrulanmasını sağlar. Yeni uygulama parolasının adını da Cloud vereyim. Ne olduğunu bilelim. Cloud verdikten sonra bana bir uygulama parolası verecek. Uygulama parolasını ekle dedim ve burada parolam karşıma çıktı. Bunu kopyaladım. Bunu kaybetmedim çünkü bunu Cloud'a vereceğiz. Bunu kopyaladıktan sonra gidelim Cloud'ımıza. Şimdi ben öncesinde bir hesap yönetimi adında bir klasörü açtım. VS Code'da çalışıyorum Cloud'u. Buradan Cloud'u açalım. Şu gereksizleri kapatalım. Burayı da kapatalım. Ve Cloud'a şunu da bypass'ı alayım. Açıklamamızı yapalım. Çok kolay, çok hızlı bir prompt yazdım. erdinçbulat.com web sitem için uygulama parolası ile kullanıcını ekledim. Uygulama parolasını belirttik. Burada kullanıcı adını belirtti. Kullanıcı adını vermen gerekiyor. Site erişimini kontrol et ve bağlandığını doğrula dedik ve bunu gönderelim. Kat atmaya da gerek kalmadı. Hemen 2 dakikada değil 10 saniyede kurulumu doğruladı. Hatta burada admin olarak da yetki verdiğimi de gördü. Bütün yönetimi kendi hesabına verdik. Tam erişim sağlayabiliyor şu an. İsterseniz bir test edelim. Test edelim ama burada diyor ki bak uygulama parolasını açıkça direkt mesaj olarak yazdığım için bu bir güvenlik problemi yaratıyor dedi. Sadece mesajda değil ben bunu video kaydına alıyorum. YouTube'a atacağım ama ne olacak? Atmadan önce tabii ki bu kullanıcıyı sileceğim. O yüzden hiç böyle triplere girmenize gerek yok. Benim siteme erişmeye kalkışmayın. Bir deneme yapalım. Diyelim ki eklentilerimi kontrol et. Eklenti listesini çıkar. Kullanmadıklarımı belirt. Eklentilerimizi çıkarsın. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Evet eklenti listesini çıkardı. 13 tane eklenti buldu. Hepsinin durumu da aktif olduğunu söylüyor. Gidelim bakalım doğru mu yoksa bana bir yalan mı söylüyor? Eklentilere gittim. Baktım. Eklentilerimin içerisinde 13 tane eklenti var. Doğru ve hepsi çalışıyor. Sadece bunun dışında kullanmadıklarımı belirt demiştim ama hepsi aktif olarak çalıştığı için kullanmadığım yok diyor. Ama bazı önerilerde bulunmuş bize. Cadence ve Real Simple Security'nin çakışma ihtimalinden bahsetmiş. Çünkü ikisi de güvenlik eklentisi bunların. Ancak herhangi bir sorun yok. Lightspeed'i söylemiş. Niye? Sunucu Lightspeed değilse verimsiz olur filan demiş ama Lightspeed sunucusu var. Translate Press çok dilli değilse gereksiz demiş. Birkaç tane daha öneri vermiş. Bunların hepsi aslında gereksiz öneriler çünkü ben bu siteyi bilerek, isteyerek bunları kullanıyorum. Şu an çalıştığını gördük. Peki sadece eklentileri mi kontrol edebiliriz? Yok. Örneğin sayfada oluşturabilirim. Mesela ne yapabilirim? Ankara ve İstanbul 2 sayfa oluştur. Yayınlama taslak olarak kalsınlar. Diyelim 2 adet de bir sayfa oluşturmasını isteyelim. Şu an hemen oluşturmadan gidip bakalım hangi sayfalarım vardı. Sadece araçlar ve home sayfam var. Bu 2 sayfa dışında bu ikisini oluşturacak. Nasıl oluşturmamı istiyor? Hizmet bölge sayfası belli bir metin vermeyeceğim. Sadece başlık ve boş bir taslak olarak 2 sayfayı oluştursun. Sadece dümdüz içeriğini ben sonradan doldururum. Diyor ki 2 sayfayı da oluşturduğunu ve taslak olarak tamamladığını belirtiyor. Gidelim siteye bakalım. Ankara sayfamız gelmiş taslakta. İstanbul sayfamız gelmiş taslakta. Bu şekilde de sitenin yönetimine İstediğiniz hayal gücünüzün el verdiği her şeyi REST API ile Cloud ile yapabilirsiniz. Başka örnek vermeme gerek yok. Burada sitenizin durumunu, yapmanız gerekenleri, eksiklerinizi, hatalarınızı konuşarak Cloud ile birlikte REST API sayesinde çözebilirsiniz. Bu bizim birinci yöntemimizdi.
Hemen şimdi gidelim ikinci yönteme de bir bakalım. İkinci yönteme geçmeden önce ben buradaki REST API'yi cloud bağlantısını kaldırmak istiyorum. Direkt önce bunun detaylarından uygulama parolasını geçersiz kılalım. Sonrasında da kullanıcıyı tamamen sileceğim. Tüm içeriğini silelim. Tamam. Çünkü diğer yöntemle beraber çakışmasınlar. İkisi farklı olduğunu anlayalım. Onu sildiğimde sayfalarda gitmiş olacak. Şimdi tekrar kontrol edelim burada. Bağlantıyı kontrol et. Bağlantıda kaldırdık buradan. Şimdi diğer yönteme geçelim. Diğer yöntemimiz ne olacak? İkinci yöntemimiz SSH yöntemi olacak. Bu da ben şu an Hostinger kullanıyorum. Hostinger'in gelişmiş kısmından bu ayarı açtığım takdirde SSH ile birlikte siteye erişebileceğiz. Bunu nasıl yapacağız peki? erdinçbulat.com sitesinin detaylarındayım. Kontrol panelindeyim. Buradan gelişmiş kısmına gelip tabii ki buraları videoda blurlayacağım, kapatacağım. Belki bunlar çok önemli detaylar olabilir. Burada SSH durumum var. SSH bunu nasıl söylemem gerekiyor ya? SSH durumum var. Bu bende şu an açık. Bu sizde default olarak, standart olarak, kapalı olarak geliyor ki dışarıdan bir müdahale olmasın. Bunu önce açıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Burada bazı bilgiler var. Bunlarla da kurabiliriz ama daha hızlı olan yöntem şu olacak. Burada SSH anahtarları var. SSH anahtarlarını kullanarak cloud'u bağlayabiliriz. Bunun için de önce cloud'a gidip siteyi SSH anahtarıyla bağlayalım dedik. Bunun için anahtar vermesini istedik. Bize bir bağlantı verecek. Bu bağlantıyı gidip az önceki yere yapıştıracağız. Bilgilerini vereceğiz ve kurulumu tamamlayacağız. Tabii güvenlik için bana bir şeyler sormak istemiş. Sor bakalım ne diyeceksin? Parolalı mı, parolasız mı olarak kullanmak istemiş. Şimdi parolasız olarak devam edelim. Varsayılan bir şekilde de devam edelim ki bunları sadece bu site için aslında sadece bu site için de seçebiliriz bunu. Ama standart konumu bu olsun. Genel olarak çalışsın. Bu arada bunları hiçbir kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Ha bak. Tamam bize anahtarımızı verdi. Bu anahtarı gidip az önceki belirttiğimiz SSH anahtarları kısmına ben zaten daha öncesinde de vermişim bunu. SSH anahtarları kısmına ekliyorum. Ortak anahtarımız bu olacak. Böyle bir anahtarı buraya ekledik. Sonrasında buna bir isim verelim. Cloud YT diyelim şimdilik. Kaydı ekledik. Bu anahtar eklendi. Ancak bununla beraber sitenin bilgilerini de vermem gerekiyor. Buradaki IP bağlantı noktası kullanıcı adı bilgilerini de cloud'a vermemiz lazım. Bu 3 bilgiyi de cloud'a verdikten sonra bağlantı tamamlanmış olacak. Ben bunları verip geliyorum şimdi. Evet SSH değil SSH bağlantısında yaptık. İstediği 3 bilgiyi de verdim. Bunu kontrol etmek için bağlantıyı kontrol etmek için sayfa listemi ver dedim bu sefer. Hangi sayfalarımın olduğunu listelemesini istedim. Bana diyor ki Home, Publish, Araçlar, Publish, Ankara ve İstanbul'da çöp kutusunda olarak 4 tane sayfam var diyor. Gidelim bakalım doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Gerçi az önce baktığımız için aslında doğru olduğunu biliyorsun tüm videoyu izlediysen. Araçlar ve Home olarak 2 tane sayfam yayında. Çöp kutusunda da 2 tane Ankara İstanbul sayfam çöp kutusunda. SSH ile birlikte de yine bağlantı başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu iki yöntemle WordPress web sitesini cloud üzerinden yönetebilirsin, geliştirmeye devam edebilirsin, sorunlarını çözebilirsin. Bahsetmem gereken bir noktada hangisini tercih etmen gerekiyor? Bence REST API daha iyi çalışıyor, daha hızlı çalışıyor. SSH mesela farklı hostinglerde nasıl olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben Hostinger üzerinden bu şekilde çalışıyor ama diğer hostinglerde nasıl olduğu için hiçbir fikrim yok. REST API'yi her taraftan, her kullanıcıdan yapabilirsin. Tabi bunları güvenli bir şekilde yapman gerekiyor. Bütün bilgileri sohbette değil de buraya bir dosya açarak, bir env dosyası açarak şifreleri, parolaları orada belirtmen daha sağlıklı olacaktır. Tabii işim bittikten sonra da mesela ben bu videoyu bitirdikten sonra da bütün bilgileri, her şeyi geri sileceğim ki güvenli bir şekilde kalsın. İşiniz bittikten sonra bütün bilgileri ve bağlantıları silmeniz sizin için fayda sağlar. Bu videonun konusu bu kadardı. Cloud'u WordPress web sitesine nasıl bağlarsın için 2 yöntem belirttik. 2 harika yöntem belirttik. Bu yöntemler sayesinde de bu videoya like atabilirsin, beğeni atabilirsin, abone olabilirsin. Sonraki videolarda görüşebiliriz. Hoşça kal.